Selam dostlar, alemin ve ailemizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda şu an nerede derseniz değişik yollarda, yine değişik yollarda değil. Şu an Üsküdar'da, İstanbul Üsküdar meydandayım. Irak'a gidiyoruz. Ama Irak'a biraz meşakkatli gideceğiz ve Irak'ta ilk an neler yaşayacağız? Sınırı nasıl geçeceğiz? Irak halkını ilk gördüğümüzde ne tepki vereceğiz? Sokaklarda ilk bizi ne bekliyor? Onu göstermek istiyorum ama buradan başlamak istedim. Ben kamuda çalışıyorum. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde çalışıyordum 8 sene ve İstanbul'dan Hekimbaşı'ndan otobüse biniyordum her sabah. Sonra Üsküdar Meydan'a geliyordum 1001 güçlükle o trafikten. Kendimiz Üsküdar Meydan'a atabilirsek de burada çorba veriyorlar. Üsküdar Belediyesi gezici aşevi var. Herhalde 12-13 yıldır belki yapıyorlardır, emin değilim. Yani 10 yılı kesin var, öncesinden emin değilim. Şimdi bir tane çorba alacağım, kahvaltı yapacağım. 5'te kalktım. Şu an saat 6'ya 10 geçiyor. Nereye gidiyoruz? Söğütlü Çeşme'ye gidiyoruz. Oradan yüksek hızlı trenle Ankara'ya gideceğiz. Ankara'dan da akşam uçakla Bağdat'a gideceğiz. Niye böyle bir şey yaptık? En uyguna böyle geliyordu. Detaylarını anlatacağım. Kolay gelsin. Evet. Bazen ezogelin, bazen mercimek çıkıyordu. Bugün mercimek var. Bu videoda neler olacak ben de bilmiyorum. Bakalım girebilecek miyiz Bağdat'a? Bu arada Bağdat'a girmek kolay değil. Öyle vize aldım hemen tamam ben geliyorum da yok. Uğraştırabiliyorlar. Gerçekten yani var ya. Bu ne abi ya? Hani anladın? Şunu ne bunlar yani? Ya bunu buraya atan sıfatsız Allah aşkına. Yani sıfatsız bir değil, bin değil, milyon değil yani bu ülkede. Yani ne düşünüyorsun abi? Buraya geldin, affedersin zıkkımı işini oraya attın. Ne olacak? Yüzlerce bak. Sadece şurada diyorum yani bir sürü sayısız saksı var işte, ağaç dibi var. Adamlar ne güzel yapmış size iş. Bak işte burada oturmaya alan yapmış, tepesinden ağaç dikmiş filan. Yani bunu buraya gelip atınca yani anlamıyorum ya, bu kadar IQ'su nasıl bu millet ya? Hani ne düşünüyorsun abi yani, acaba şey mi? Yani bu buradan bir saat sonra yok mu olacak, uçacak mı yani? Ne bileyim, deniz kenarına gidiyorsun çöp, ormana gidiyorsun çöp, yol kenarları çöp, otoban kenarları çöp, kaldırımlar çöp. Gerçekten yani bu kadar cennet gibi memleket hak etmeyen insanlar var şimdi yani. Evet, şimdi Üsküdar Marmaray'dan Söğütlü Çeşme'ye gideceğiz. Kısa bir mesafe. Böyle bir kart var. İstanbul kart böyle bilmeyenler için. Şimdi Marmara'ya binerken 34 TL alıyor. Ama gittiğiniz kadar ödüyorsunuz. İneceğimiz zaman şimdi göreceksiniz. Kartı okutacağız. Otomatlara paramızı iade edecek. Böyle gençler galiba hep trenin şeyini stickerlarla yani ne çizimi deniyorlardı buna, duvar çizimiyle çizmişler. Marmara'da görmüş olun, Marmara'da böyle bir şey. Bakalım 2 durak geldi, kaç para iade edecek bize. İstanbul'da ulaşım hem pahalı hem ucuz. Size nedenini şimdi anlatacağım. Evet, 14 TL iade etti, 20 TL aldı. Şimdi İstanbul'da bir yerden bir yere tek vasıtayla giderseniz bence böyle bir şehir için ulaşım ucuz. Ama İstanbul'da hiçbir yerden hiçbir yere tek vasıtayla gidemiyorsunuz. 2-3 vasıta değiştirmeniz gerekiyor ve bu da o zaman pahalıya geliyor. Deneme. Ses deniyorum şu an. Ses deniyorum şu an. Evet, şimdi ne diyeceğim toparlıyorum. Ben şey yaparken işte Kars, Ardahan, Erzurum gezisine çıkarken kameram arızalanmıştı. Sonra dandik bir kamerayla yola çıkmışım. Ondan sonra hatta Ermenistan videolarında da ses, bazen de görüntü sorunu vardı. Şimdi Türkiye'ye döndükten sonra yeni bir kamera aldım. Durmadan alıyoruz. Senede bir kere alıyoruz. Ben de anlamadım bu işi. Bir sene dayanmıyor. GoPro'ya laf ediyordum. Reklam değil bu. GoPro'ya laf ediyordum ama yine iyisi GoPro yani. Yani iyi değil, yeterli değil ama yapacak bir şey yok. Benim tarzımda bir gezgin için şu an kullanabileceği en iyi kamerada yine GoPro. Evet, Türkiye'deki yüksek hızlı trende bu şekilde. Ben de ilk defa bineceğim. Daha önce çok binmeyi denedim ama binemedim. Neden derseniz
Çünkü yer olmuyor yani. Her zaman dolu. Yani bir türlü yer bulamıyorsunuz. Ben 3 gün önce mi, 2 gün önce mi, 3 gün önce aldım. O da yani bir tane siteyi sürekli takip ettim. Birisi iptal etti de öyle aldım. Yüksek hızlı tren yetmiyor yani İstanbul-Ankara arası. Hem yarım saatte bir, belki 10 dakikada bir İstanbul'dan otobüs var. Hem yüzlerce araba gidiyor, hem de yüksek hızlı tren var. Ama yetmiyor. Keşke bunların sayısını arttırabilseler, böyle 5-10 dakikada bir yapsalar. İnanın İstanbul'dan Ankara 10 dakikada bir bile tren yapsalar bence dolar. Fiyatı da uygun, 500 TL, 540 TL. Bu arada ben hızlı trene Söğütlü Çeşme istasyonundan bindim, Kadıköy'den, ve karşıda gördüğünüz stadyumda Fenerbahçe'nin stadyumu. Eskiden az maçlara gelmedim, Kadıköy'de çalışıyordum. Tren böyle, diz mesafesi bayağı iyi, yani bayağı var. Ama tabii otobüs koltuğu gibi. Fakat zaten çok uzun bir yolculuk değil bence. Yani aman bir şey lazım değil. Müzik aletleri, şarj yerleri. Burada böyle bir tane masamız var. 7.30'da bindim İstanbul Kadıköy'den, Söğütlü Çeşme'den, yani 12'de, tam 12'de geldik Ankara Gar'a. Mesela biz bazen videolarımızda diyoruz ki ya arkadaş diyoruz, bakın şurada şu problem var. Dünyanın diğer yerlerinde bu problem böyle değil. Keşke bizim ülkemizde de böyle olmasa. Ya eleştiri değil, ya eleştiri de olabilir, ya eleştirebilirsiniz yani, anladınız mı? Düşünsenize, dünyayı geziyorsunuz, tecrübe ediyorsunuz, bir şeyleri öğreniyorsunuz ve kendi ülkenizde de olsun istiyorsunuz. Çünkü olabilitesi var bir şey eleştiriyorsunuz. Yani siyaset değildir bu. Yani bir şeylerin iyileşmesi için birilerinin onu eksiklerini görmesi lazım değil mi? Şimdi diyorsunuz ki arkadaşlar bu niye böyle ya? Niye işte yere çöp atıyorlar falan? Adam diyor ki size, sen de ne biçim adamsın, her fırsatta ülkeni gömüyorsun. Hayır, gömmüyorum. Bakın ne güzel, buradaki Ankara tren garı, bu yeni yapılan yüksek hızlı tren için yapılan tren garı mükemmel. Ama İstanbul abi felaket, yemin ederim. Kamboçya'da, Laos'taki tren garları daha iyi yani Söğütlü Çeşme'de. Abi oradan hem Marmaray var, hem metrobüs var, hem yüksek hızlı tren var. Şimdi sabah rezaletti, insanlar birbirine girdi yani. Oturmaya yer yok, girmeye alan yok. X'de bir tane ufacık daplar, yani insanlar geçemiyor. Yaşlar, teyzeler orada sırada bekliyor. Sırada bekleyecek yok, merdiven altı gibi bir yüksek hızlı tren istasyonu var Söğütlü Çeşme'de. Şimdi bunu eleştireceksiniz ki birileri düzeltecek. Coin gibi gider orada sıraya girer ve kimse sesini çıkarmazsa 20 sene daha orada coin gibi beklemeye devam ederiz. Abi diyorum ki yollar ne güzel diyorum, hani şeyden Erzurum'dan Artvin'e gitmek, işte Hopa'ya gitmek, bir sürü tünel yapmışlar falan diyorum. Ama diyorum ki şu ülkeden çıkmak ne zor. Türkiye sınırından çıkarken 3 memur çalışıyor. Gürcistan sınırına girerken 12. Niye abi, ben Gürcistan devletinden daha mı acizim? Niye benim vatandaşım ülkesinden çıkamıyor ya? Ben ülkeden çıkamıyorum mesela. Ben neyse, isyanla başladık video da. Saat 5.30'da uçağım vardı Esenboğa'dan. Şu an 2 saatte burada arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Gezmenin güzel yanı da şu. Dünyanın, sadece Türkiye'nin, dünyanın her yerinde, bir şehirde uğradığınızda bir arkadaş bulabiliyorsunuz. Şimdi Bağdat'a gittiğinde de arkadaşım olacak. Kerkük'te de arkadaşım olacak. Musul'da da arkadaşım olacak. Necef'te de arkadaşım olacak. Biraz bunun sosyal medyayla da alakası var ama tabii gezdikçe de dünyanın her yerinden insanlarla tanışıyorsunuz. Onun da avantajları var. Ermenistan'a gittiğimizde de gördüğünüz gibi arkadaşımız, eşimiz, dostumuz vardı. Şimdi biraz daha vakit var. Serin bir yerlerde oturup uçak saatini bekleyeceğim. Evet, bilmeyenler için de Esenboğa Havalimanı da böyle bir yer. Ankara'daki havalimanımızın adı Esenboğa. Uykusuzum ya, gece 5'te uyandım ve o saatte yola çıktım. Uçak biletini 6.680 TL aldım. 30 kilo bagaj hakkım vardı. İstanbul'dan 15.000 TL falandı ama Ankara'dan kalkması işte 6.5 civarıydı. Bir de ben son dakika aldım. Yani 2 gün önce aldım bileti, son dakika sayılır. Evet, bu arada Irak'a değişik bir şey. Irak'a ben ilk defa gidiyorum. Bazılarınız şey diyebilir. Ya sen daha önce kaç kere Irak'a gittin ya da bir sürü gezgin Irak'a gitti. Hayır. Kimse Irak'a gitmedi. Şu an ben Bağdat'a gidiyorum. Uçuşum bu. Arkadaşlar biz gezginler daha önce Kuzey Irak'a gittik. Yani Kürtlerin yaşadığı bölgeye gittik. Yani Kürt yönetimindeki bölgeye gittik. Ya da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi denen noktaya gittik. Biz Arap bölgesine gidemedik. Çünkü Arap bölgesi, yani Bağdat'la Erbil'in bize politikası başka. Hala bunu ayıramayan Türkler var.
Orada bir özel yönetim var. İster kabul edelim ister etmeyelim. O yüzden ben şu an siz de herhangi biriniz hemen yarın gidin. Otobüse uçağa binin. Erbil'e inin. Selamünaleyküm deyin. Türkiye pasaportuyla dakikasında içeri girebilirsiniz. Ama Erbil'den otobüse binip Kerkük'e, Musul'a, Bağdat'a, Necef'e, Kerbela'ya gidemezsiniz. Daha önce ben denedim, gidemedim. Zaten pasaportunuzda Erbil'e indiğiniz zaman ya da Türkiye sınırından Irak'a geçtiğiniz zaman Kürdistan Bölgesel Yönetimi diye kaşe oluyor. Hatta şimdi benim pasaportumda da var. Ne diyor? İbrahim Halil'den girmiş mesela. Şey diyor, Irak Kürdistan Rejim diyor. Yani Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine girdiğiniz vizeyle, gerçi vize yok, kapıda vize var yani. Onunla Bağdat'a gidemezsiniz. Gidemiyorsunuz. Vize almanız lazım ve ben 40 gündür uğraşıyorum vize almak için. Çok zor aldım. Almamın sebebi de belki Erbil'in var diye bu yürüyüşü özel aldım. Normal zaman olsa belki yine alamazdım. Bu vizeyi almak da etmiyor. Oraya girince de yine uğraştıracaklar size. Şimdi de Irak vizem. Şöyle göstereyim. 120 dolara aldım bu arada. Hayatımda galiba şu ana kadar aldım en pahalı vize olmuş olabilir. Şu an Irak vizesi bu şekilde. Bu arada daha önce İsrail'e gittim mi diye sordular. Gittim dedim ama bu pasaportta yok. Ben çift pasaport taşıyorum. Böyle birbirleri riskli olabilecek ülkeleri vizelerini kullanmıyorum. Mesela Amerikan vizesi var ama bu pasaportumda değil, diğer pasaportumda. Ona dikkat ediyorum. Ve evet, bakın burada ne yazıyor alıyorlar, bakın. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil. Tam 500 TL yurt dışı çıkış haracı. Evet. Böyle. Yeni çıkış harçlarımız da böylemiş. Evet, şimdi yurt dışı çıkış harcına da laf ettiysen 500 TL olduğu için artık iyice vatan haini ilan edilebilir. Evet, Esenboğa Havalimanı'nda neyse, bu arada performans hala yerinde. Vatan haininde 1 numarayı hiç şaşmıyorum. Evet, yolculuğumuz başladı yaklaşık. Yarım saat 40 dakika oldu. Burada da rotamızı görüyorsunuz. Şu an Sivas'ın altından geçiyoruz. Şanlıurfa'nın üstünden, Mardin'in altından, Musul'un kıyısından Bağdat'a varacağız. Bu arada yemekli bir uçuşmuş. Köfte var, pilav var. Evet, tam 2 saat sürdü. Ankara'dan 5.30'da bindik, 7.30'da Bağdat'ta indik. Evet dostlar, welcome to Bağdat. Girdik ama yani nasıl girdik? Girdim mi, feth mi ettim belli değil ya. Çok yoruldum. Şu an saat... Bu arada saat farkı yokmuş. Uçak erken indi. Bir yarım saat mi? 40 dakika mı? Nasıl oldu bunlar, ben anlamadım. Ne kadar çok şey oldu. Şu an tam 10.30. Bağdat'ın merkezine geldim. Gece 5'ten beri yoldayım ya. Hızlı tren, Ankara, İstanbul falan filan derken. Şimdi bir şey yiyeyim, anlatacağım bütün mevzuları. İlginç bir giriş oldu. Evet. Sonunda kalacağım yere de geldim. Gece 12 oldu. Sabah 5'te başlayan yolculuğumuz İstanbul'dan. Gece 12'de Bağdat'ta kalacağım yere geldim ama biraz girişim zor oldu hatta. Şu ana kadar girişinde en zorlandığım ülkelerden birisi olabilir. En zorlandığım, son zamanlarda en zorlandığım ülke oldu. Şu an Irak vize politikası hala belli değil. Hani televizyonlarda bazı duyuyordunuz yani işte Irak'ta vizeler kalktı falan filan, ama hiç böyle bir şey yok. Ya da Irak vizesi online oldu. O da yok. Yani belli bir politikası yok. Hatta bizim Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine girerseniz orada bile yazıyor. Özetle şöyle yazıyor. Yani Irak belli olmaz, durmadan politikası değişiyor. Siz yine oralardan Irak yani şeyinden bunu çek edin diyor. Durmadan değiştiriyor adamlar. Şu an bir doğru düzgün hala bir vize politikası yok. Ben nasıl vize aldım derseniz ben de bilmiyorum. Normalde şu an Irak'a daha önce gelmeye çalışanlar belki 300 dolar, 400 dolar, 500 dolar, 1000 dolar verenler var yani Irak'a vize almaya çalışırken. Ben 40 gündür uğraşıyorum vize almaya. Bir türlü alamıyordum. Tam umudumu kesmiştim. Bir şekilde İstanbul'dan bir turizm ofisi, tur firması daha doğrusu, Irak tur düzenleyen bir firma sağ olsun bana 120 dolara bir vize ayarladı. Benim vizem direkt konsolosluktan, İstanbul'daki konsolosluktan alınma ve pasaportumda yapışık damgam var yani. Şimdi normalde diğer Türk vatandaşlarının vizesi şöyleydi. Online bir şekilde vize alıyor firmalar size.
ve size bir e-posta gönderiyor. O e-postadan çıktı alıp ülkeye giriyorsunuz. Girerken daha doğrusu orada bir ayrı birim var. Yani ülkeye girerken bir ayrıyetten vize ofisi var. Oraya gidip o A4'ü sticker yapıyorsunuz. Ama bende hazır sticker vardı zaten, yapışıktı. Neyse ben uçaktan ilk ben inmiştim. Vize ofisinde de kimse yoktu, yani sıra yoktu, ilk bendim. Ama görevli diyor. İşte burada böyle tarz ülkelerde milletin keyfini bekliyorsunuz. Bir saat gelmedi, kimse yok. Bekle babam bekle. O arada vize ofisinin önünde adam doldu. İşte uçak geliyor durmadan sonuçta havalimanına. Orada mahşerli bir kalabalık oldu. Herkesin dediğim gibi kağıdı A4. Yani e-postayla. Benimki ama ayrı. Sticker'ım vardı. İlk sırada da ben varım. Dedim ki verdim pasaport, dedim hani vizemi onaylayın. Dedi ki ya sen bunu nasıl aldın falan gibi bir şeyler oldu. Tam anlamıyorum da. Sen dedi bir kenarda bekle. Hızlı anlatacağım, biraz uzun. Abi herkesin işini hallettiler, hallediyorlar. Hallediyor ama bitmiyor ki A4'lülerin sırası. Çünkü tam bitecek, başkaları geliyor uçakla havalimanına. En son sinirlendim, araya girdim, ya dedim benim hadi halletsen abi, kaç saattir bekliyorum burada sizi falan. Orada bir başkaları da biraz tartışma olduğu yaşandı bir şey. Çünkü insanlar çok yavaş ve artık yoruldular. Bak bu kısmı çakallık. Bence bu rüşvet. Yasal rüşvet ama işte kılıfını uydurmuşlar. Diyor ki sen hangi vize firmasından, mesela adam diyelim ki Malezya'da bir vize firmasından aldı. Senin o vize firmanın burada bir ofisi var diyor. O adamı ara gelsin seni buradan alsın diyor. Bunun için herkesten $50 para istiyor. Yani adamlar resmen kılıfını uydurmuş. Bence bu parayı immigration'daki, yani vize ofisindeki adamlarla o dışarıdaki vize ofisindeki adamlar o $50 bölüşüyorlar. Herkese zorla $50 alıyorlar. Ya dedim abi niye verim, ben zaten vize alırken para verdim. Benim $50 ne parası bu yani? Seni içeri alma parası. Abi benim vizem var ya diyorum. Sen sadece damga vuracaksın. Niye ben $50 vereyim? Verirsin vermezsin, başkalarıyla falan da tartışıyorlardı falan. O arada benim pasaporta damgayı vurdu. Ondan sonra $50 almadan, ben damgada vurdu ya, ben hemen içeri sıvıştım. Biraz da göz göze geldim geçtikten sonra. Artık adam da beni de çok beklettiler. Tamam ya hadi git falan yaptılar böyle. Bildiğiniz neredeyse kaçak girdim yarı. Kaçak, yani elimdeki resmi evrak kaşır ama hafiften kaçak girdim. $50 ben vermedim. Herkes verdi. Sonra tabii ki çantam yok ortada. Kaç saattir bekliyorum ben içeride. Çantamı almış, 3 tane polis köşeye koymuş ve başına dikiliyor çantamı. Gittim ben, ne var desin sen, bu çanta niye burada bekledi kaç saattir falan filan anlattım, içeride mahsur kaldım falan. Dedi çantanda ne var? Cart var, cürt var falan. Biz gördük çantanda senin bir şeyler var falan. Beni aldılar bir yere götürdüler. Bir polislere teslim ettiler o polisler. O polisler de aldı beni bir ofise götürdü. Tüm çantamı döktüler. Çantamın içindeki çantaları da açıyorlar. Her şeye bakıyorlar. Kameran nerede dediler. Ben havalimanında bilerek kamera çıkarmadım. Sonuçta bilmediğimiz bir ülke, yani huyunu suyunu. Kamera benim cebimde ama bütün kamera ekipmanları çantamdaydı. Arıyorlar kamerayı bulamıyor. En son ceplerimi tam yokluyorlardı. Adama bir anons geldi. Adam da ondan sonra yine sordu kamera nerede falan dedi. Ondan sonra ya tamam hadi topla çantanı git buradan dedi. Adamlar beni bıraktı ofiste, gittiler. Ben de yine çantamı topladım. Ofisten çıktım. Ama döviz bürosu kapalı. ATM'ler çalışmıyor. Bende de dolar yok, euro var. Euro ile de hiçbir şey yapamıyorum. Havalimanında otobüs yok, tren yok, tramvay, hiçbir şey yok. Havalimanında da eşkıyalık yapmışlar. Bakın bu da bence yasal bir rüşvet. Havalimanından sizi zorla taksiye bindiriyorlar ve taksiler sadece havalimanı taksisi. Kimse sizi havalimanına gelip alamıyor. Havalimanına hiçbir şekilde araç sokmuyorlar. Ve şehre kadar, neredeyse şehre kadar o adamların sana vermiş olduğu taksiyle gideceksin. Onun için de 40 bin dirhem, o da bin küsür TL yapıyor. Mecbur o parayı da vereceksin ama param da yok. Euro da kabul etmiyorlar. Kaldım ortada, geri havalimanına girdim. İşte orada çalışanlardan artık free shop'ta mı çalışıyordu, nerede çalışıyordu, bir adam dedi ki ben bozarım ama düşüğe bozarım. İşte ne bileyim 50 euro verdim. Normalde işte 2000 liraysa adam bana verdi. 1500 liralık bir Irak parası verdi. Dinarı verdi. Ama şimdi benim iletişimle kurmam lazım. Sim kart alacağım. Sim kart da çok pahalı. 2 haftalık sim kart $20. Ama sınırsız. Öyle bir şeyler işte. Çok zorladılar beni. Daha bir sürü şey işte bula bula ama şimdi uzun oldu anlatamıyorum. Sonra geldim şehre. Burada da bir takipçimiz vardı sağ olsun. Ben sana yatacak yer falan ayarlarım demişti. Burada en ucuz konaklama $50'dan başlıyor. Dandik otel bile. Yani internette gözüken oydu. Şimdi yarın sabah Bağdat'ı gezeceğiz. Sağa sola size göstereceğim. Öyle. Şimdilik bu kadar. Yoruldum artık, yatayım. Yarına gösteririz. Şu ana kadar bir şey göstermedim. Hep gevezelik yaptım. Kusura bakmayın ama ilk bölümün ilk anları böyle olsun. Devamında çok güzel şeyler olacak Irak'ta.
Evet arkadaşlar, şu an Tokyo'dayız ve sonra sonra Bağdat'ı bulmaya çalışacağız. Sorry, where is the Bağdat? Bağdat. Bağdat. Aha, yaklaşık galiba. Hurma ağaçları. Ne demişler? Sonra sonra Bağdat bulunurmuş ve arkamda gördüğünüz gibi Bağdat'ın merkezinde bir tane Bağdat yazan alışveriş merkezine geldik. Bağdat gezimizi. Aslında Bağdat gezisi yapmayacağım. Ben şu an ilk anlarımı göstereceğim. Burayla ilgili size bilgiler vereceğim. Irak'la ilgili genel bilgiler vermeye çalışacağım. Çünkü buradan aslında ben başka bir yere gideceğim şimdi hızlıca. Daha sonrasında tekrardan Bağdat'a gelip bir gezi düzenleyeceğiz. Artık bir sonraki bölümde mi olur, 5 sonraki bölümde mi olur? Şu anlık ben de bilmiyorum ama şu an 48 derece ve gerçekten çok kötü. Evet, şu an neden durdum Bağdat'ta gittin ve Bağdat gibi bir yere giderek AVM'den çekim yapmaya başlıyorsun derseniz, abi 5 dakika dışarıda durdum, mahvoldum, eridim bittim, o yüzden şu an kaçıyorum içeri. Evet, direkt bizi Türk markası karşılıyor. Bu Türk müydü lan? Türk markasıymış ya. Biliyordum zaten de nedense bir an şüpheye düştüm. LCV2 de var, birkaç bir daha Türk markası var yine. İpek Yol diye bir şey var. Ama saat şu an 12 ve bazı dükkanlar, hatta çoğu dükkanlar kapalı, AVM'de bile. Dışarıyı siz düşünün, çok yer kapalı. Hatta dışarıda insan neredeyse yok. Bir tane haritada bir heykel gördüm, sonradan da biraz oturdum araştırdım. Nedir bu, ne değildir diye. Aslında çok güzel burayı özetleyen bir heykel. Şimdi burası, bu bulunduğumuz nokta bereketli hilal. Fırat ve Dicle'nin birleştiği, burada birçok kez yakın geçtiği, birçok yeri sulak alan oluşturduğu ve bu sebeple de tarih boyunca medeniyetlerin, devletler kurduğu, birçok büyük imparatorlukların kurulduğu noktalardayız. Fırat ve Dicle arasındayız. Burada zamanında coğrafyanın, Mezopotamya'nın en kadim medeniyetlerinin başkentleri oldu bu bulunduğumuz nokta. İnanılmaz esiyor ya, yanıyor, kafam yanıyor. Neyse. Ve o kadar sayısız medeniyet kuruldu ki burada, o kadar sayısız din, o kadar sayısız kültür buraya hakim oldu ki, ama maalesef dünyanın bir yandan da en karışık bölgesi oldu. Belki tarih sahnesinde 4000 yıldır, 5000 yıldır bu coğrafyada savaşlar var. Medeniyetler geldi, medeniyetler birbirlerini yıktı ve kendilerinden önceki medeniyetlerin eserlerini tahrip etti. Kalanlar vardı çok az, ama onların da maalesef bir kısmını son zamanlarda biliyorsunuz IŞİD diye bir burada örgüt kurulmuştu. 8-10 yıl önce yanılmıyorsam ilk başlangıcı. Ve o dönemde maalesef burada sayısız hem İslam hem daha önceki medeniyetlere ait eserleri paramparça etti. Ya da daha önceki medeniyetler de aslında birbirlerinin eserlerini parçaladı. Dünyanın en büyük kütüphaneleri, dünyanın en büyük dediğim gibi alimleri, bilim adamları bu coğrafyalardaydı. Şimdi bu heykelin anlamı da işte bunu tam anlatmak istemişler. Yani burada inanılmaz sayısız medeniyetler kuruldu. Zaten çivi yazısı galiba şu, emin değilim. O girintiler. Ama biz yine de bu kültürü, bu tarihi yaşatmaya çalışacağız. Ayakta tutmaya çalışacağız. İmajını veren bir heykel yapmışlar. Ben yani hatırlamıyorum ki bir ülkeye gidip de bu ülkede ya arkadaşlar ben zorlanacağım. 2015'ten beri geziyorum. Yani kendi ülkemizden başladım, tarih sayıyorum. Ama hiçbir zaman ben burada gezemem, burada gezmek zor olacak. Gözüm korktu, ilk defa gözüm korktu. Neden derseniz, yani bana buraya gelirken sıcak ya falan filan, yürüyemezsin, gezemezsin, carçut diyorlardı ya. Dedim, ne sıcaklar gördüm ben. Dünyanın en sıcak noktasına gitmiş adamım. Ben de orada çadır kaldım, kurdum, 2 gün yattım falan. Abi şu an burası gerçekten artık öğlene buldu, geçiyor, 50 derece gördü. 10 dakika yürüyorum, hemen bir yere gölgeye kaçmam gerekiyor. Şöyle buzlu bir içecek aldım. Küçük boyu 5000'di. Yani 1000 Irak dinarını şu an 25 TL kabul edelim arkadaşlar. 5000 100 TL yapıyor. Yok, 125 TL yapıyor. Bu da 150 TL yapıyor. 6000. Büyük boyu 6000. Büyük boyu böyle. Dostlar, bu video buraya kadar da izlediyseniz buraya kadar teşekkür ederim. Ama ben araya girerek özür dilemek istiyorum. Neden? Çünkü çorbayla başladığımız videoyu kahveyle bitirdik ve otobüste dolmuşa bindiğimiz bir video izlettim size, ama nedenini açıklamak istedim. O yüzden böyle bir son yapıyorum. Şimdi ben bence Türkiye'deki en iyi ilk 5 gezginden biriyim yani kanal olarak, hatta ilk 3'ü bile zorlar belki. Yani ilk yola çıkan Memo'dan bu zamana kadar kaliteyi arttırarak devam ettirmeye çalıştım, ama maalesef izlenmelerimiz
o derece artmadı. Otomatikman de gelirimiz o derecede gelmedi. Ben kaliteyi arttır yani kim olursa olsun kalite artması demek video sayısının azalması ve maliyetlerin de artması demek. Sonuçta bu gezme işinin de arkadaşlar takdir ederseniz ki belli maliyetleri var ama izlenme oranlarına bakınca gerçekten maalesef yaptığım yolculukların maliyetlerini artık karşılayamaz hale geldim. Ve ben hani diğer kanallardaki gibi sokaklarda düz yürüyüp videolar aslında çekmek istemiyorum, biliyorsunuz. Hep en değişik, en endemik yerlere gidiyorum. Çoğu ülkeye ilk ben gittim. Çoğu ülkede benden önce gidenlerin hiç gitmediği yerlere gittim. Yani hep olmayanı yapmaya çalışıyorum ama maalesef çok sonuç elde edemedim. Yani yapacak da bir şey yok artık bu saatten sonra. Gelir de az olunca artık maalesef ben de işte ne bileyim sokak videoları, ilk ülkeye nasıl geldim böyle otobüs videoları yapmam gerekecek artık tekrardan. İlk yıllarında yapardım 4 sene önce belki. Daha sonrasında dedim ki Mehmet kaliteyi arttıralım falan dedim ama dediğim gibi izlenmeler artmayınca gelir de az olunca kalitede artmasının bir sonucu bana olmadı. Benim gezilerimi gerçekten finanse edebilmem için de artık biraz video sayısını arttırmam. Bu sebeple de böyle arada kalitesiz, bana göre kalitesiz içerikler üretmem gerekti. Özür diliyorum böyle basit bir videoyla giriş yaptığım için. Yine endemik ve zorlu yerlere elbet gideceğiz ama arada böyle basit videolarda koymak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın izlediyseniz buraya kadar teşekkür ederim. Hoşçakalın.